Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün lastik gerektirmeyen, kıvrılmayan yapıda bir örgü modeli göstermek istiyorum. Modelimiz 4 ilmekten yapılıyor. 4 ilmek ve katlarını ayarlamanız gerekiyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde. En son 3 tane ilmek ilave etmeniz lazım. Ben 19 ilmek hazırladım. 3 numaralı şiş ile hemen modelime başlıyorum. Şu anda örgümün arka sırasındayım ve ilk sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi ön tarafa geçiriyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Devamındaki 3 ilmeği düz örüyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden 3 ilmek düz. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada örmeden atlattığım ilmeğimin yönünü düzgün değilse çevirmem gerekiyor. Bir kez düz örüyorum. Aynı ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Çift dolayarak düz örmüş oluyorum. 3 tane olan ters ilmeğimin ilkini ters ördüm. Ortada kalan ilmeği içine değil bir alt sırasına batarak yeni bir ilmek çıkarttım. İlmeğimi şişime alıyorum. Bu ilmeği yanındaki ilmekle beraber 2 ilmek olarak düz örüyorum. Tekrar bir ilmek ters ördüm. İlk modelimi tamamladım. Burada örmeden atladığım ilmeğimi örmeden atlatırken yönünü çevirmiş olabilirsiniz. Benimki bir yönünü düzeltip içerisine 2 defa girerek düz örüyoruz. Böylece ipimizi çift dolayarak örmüş oluyoruz. Bir ilmek ters. Sonraki ilmeğin içerisine değil bir alt sırasına batarak yeni bir ilmek çıkartıyoruz. Bu ilmeği işimize alıyoruz. Bu ilmeği arkasındaki kalan ilmekle birlikte düz örerek topluyoruz. Burada herhangi bir ilmek artışı söz konusu değil. Tekrar bir ilmek ters örüyoruz. Bu çift dolamamızdaki amaç bir sonraki sırada ilmeğin boyunu uzatmak için. Arada bir tane ilmeğimi bu şekilde çift girerek düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Sonraki ilmeğin bir alt sırasından ilmek çıkartıyorum. İkisini birlikte topladıktan sonra bir ilmek ters örüyorum. 3 tane olan ters ilmeğimize bu şekilde modelimizi uygulamış oluyoruz. Şimdi tekrar örgümün arka tarafındayım. İlk başlangıçtaki işlemleri tekrarlayarak örgüme devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi ön tarafa geçiriyorum. Sonraki çift dolamış olduğum ilmeğimi serbest bıraktım. Çift doladığım ilmeği diğer şişime örmeden aktardım. Devamındaki 1, 2, 3 ilmeği düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Çift doladığım ilmeği örmeden atlatıyorum. Devamındaki 3 ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. 3 ilmek düz. İpimi ön tarafa kendime doğru geçiriyorum ve ilmeği o şekilde örmeden atlatıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada çift doladığımız, serbest bıraktığımız örmeden atlanan ilmeğe geldik. Bu ilmeği tekrar bir kez düz örüyorum. Aynı ilmeği içine girip ikinci kez düz örüyorum. Bu sonraki 3 ilmek modelimizi oluşturan bölüm. Bunun ilk ilmeğini ters örüyoruz. İkinci ilmeği bir alt sırasına batarak
Yeni bir ilmek çıkartıyorum. İlmeğimi arka tarafından şişime geriye alıyorum ve bu ilmeği yanındaki ilmekle birlikte düz örüyorum. Bir ilmek ters ördükten sonra ikinci modelimi tekrarlıyorum. İlmeğimi çift girerek düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Bir alt sırasına batıp yeni bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeği yanındaki ilmekle birlikte düz örüyorum. Bir ilmek ters örerek modelimi tamamlamış oldum. Alttan çıkardığımız ilmeği çok minik tutmayın. Biraz uzun ve gevşek bırakın. Toplarken de çok sıkıştırmayın. Bu şekilde kabarık ve boyutlu bir ilmek elde etmiş olacaksınız. Modelimiz bu şekilde devam edecek. 3,5 numaralı şiş ile modelimin ilerlemiş görünümü bu şekilde olacak. Burası da örgümüzün arka yüzü. Herkese kolay gelsin.